Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Yazılım, mühendislik, video render veya oyun için bir laptop alacaksak artık minimum ekran kartı kesinlikle 4050 olmalı. Fakat burada da çok seçenek var. Hiç kafanız karışmasın çünkü doğru videoya geldiniz. Sizlerle beraber bu piyasada alınabilecek en iyi 4050 laptopları birlikte inceleyeceğiz. Ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve sizce bu serinin devamı RTX 4070'li laptoplar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi hemen bu piyasada alınabilecek en ucuz 4050 laptopumuza başlayalım. Burada Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken bu RAM'in DDR5 olduğunu da söyleyeyim ki bu da özellikle bu fiyat bandında çok önemli bir artı. 512 SSD ve RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık haliyle karşılaşıyoruz. Ve 15.6 inç 144 Hz IPS bir panelle geliyor. Özellikle fiyatına oranla hem donanım hem de soğutma yönünde gerçekten sağlam bir laptop. Fakat bu fiyatlarda çok fazla kalacak bir cihaz değil. Çünkü zaten bu fiyat bandında dolar 26-27 seviyesindeyken bile 4050 laptopları hiçbir şekilde göremiyorduk. İkinci sırada 25.000 bütçeyle özellikle ekran kalitesi yüksek ve kompakt bir laptop istiyorsak Asus TUF A15 oldukça mantıklı. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 GB 4800 MHz RAM, 512 SSD ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonunu bu laptopta görüyoruz. Fakat bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Üçüncü sırada benim 30.006 favori laptoplarımdan Lenovo'nun Log modelinin i5 12. nesil versiyonunu görüyoruz. Bu laptopun en önemli artısı ekran ve kasa kalitesi. i5 12. nesil H serisi bir işlemciyi burada görürken 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci render, mühendislik tarafında da giriş orta seviye için gayet yeterli. 16 GB 8x2 5200 MHz DDR5 RAM'ler, 512 SSD ve RTX 4050'nin 95 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. 15.6 inç Full HD %100 sRGB IPS bir panelle karşılaşıyoruz ve özellikle hem fiyatına oranla hem de bir gaming laptopa göre düşündüğümde 350 nit parlaklık gayet yeterli ve 5. sırada özellikle işlemci performansında 12. nesilden %15 daha iyi olan i5 13. nesil işlemcili Lenovo Log modelini görüyoruz. Normalde 32.000 bandında olan ancak şu anda Hepsi Burada'nın resmi satıcısında sağlam bir indirime giren Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemciyi görürken 16 GB DDR5 8x2 5200 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin 95 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. Kasa yapısı ve tasarım açısından da gayet sade ve kaliteli bir laptopla beraberiz. Tek renk beyaz aydınlatmasıyla performansı yüksek ancak oyuncu laptopu olduğunu çok belli etmesin diyorsan Lenovo'nun Log modeli hem tasarım hem performans hem de soğutma yönünde düşündüğümde bu fiyat bandının açık ara en iyisi. Ama alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Çünkü gerçekten çok sağlam bir indirimde ve bu fiyatlarda çok fazla kalacak bir laptop değil. 144 Hz tazeleme, %100 sRGB renk gamutu ve 350 nit maksimum parlaklığıyla sadece donanım olarak değil ekran kalitesi yönünde de sağlam laptop. Normalde 30.000'in altına çok fazla düşmeyen bir laptop ve şu an 28.000'e kaçırılmayacak bir laptop diyebilirim. Bütçenizde 25-30 bin bandındaysa bu laptop kesinlikle favorim. 6. sırada benim bütçe sınırım 30.000 ve bu fiyat bandında performans olarak alabileceğim en iyi laptopu istiyorsam ki şu anda bu fiyatıyla benim de favorim olan bir Victus 16'yı görüyoruz. AMD Ryzen 5 7640 gibi performans olarak çok iyi bir işlemciyi burada görüyoruz. 16 GB RAM, 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. HP Victus 16 hem kasa kalitesi hem de soğutma yönünde oldukça güçlü bir cihaz. Isınma problemi hiçbir şekilde yokken ve şu anki fiyatıyla muazzam bir konumda diyebilirim. Ryzen 5 7640 i5 13. nesilden de daha iyi bir performansa sahip. Tasarım olarak da oldukça sade ve şık bir cihaz diyebilirim. Baktığımız zaman çok da gaming laptop olduğunu belli etmiyor ve batarya olarak da sağlam bir laptop.
günlük kullanımda prize bağlı olmadan 5-6 saat rahatlıkla kullanabiliyoruz ve kesinlikle fiyat performans oranı çok yüksek bir laptop diyebilirim. Bu fiyatlarda da çok fazla kalacağını açıkçası düşünmüyorum. 7. sırada Asus tarafında 30.000 bütçeyle en iyisi kesinlikle Asus TUF A15 Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. Bir önceki laptoptan işlemci olarak ortalama %5 daha geride, fakat 16 GB RAM. Burada laptopu aldıktan sonra bir yükseltmeyle uğraşmak istemiyorsanız çok daha mantıklı. Son sırada eğer premium bir laptop istiyorsam ve özellikle de büyük ekran birinci önceliğimse bu noktada MSI'nin Katana serisinden A17'yi görüyoruz. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonuna yer verilmiş. Burada hem kasa kalitesi hem soğutma hem de kasanın daha da büyük olmasıyla beraber soğutma performansı 4050 laptoplar için de açık ara en iyisi diyebilirim. RGB klavyesi 17.3 inç Full HD IPS 144 Hz paneliyle de beraber geliyor. Bu laptopa 64 GB'a kadar da RAM takviyesi yapabiliyoruz. Fakat bana sorarsanız bu laptopa yükseltme yapmak istiyorsak bence 32 GB RAM bu donanıma gayet yeterli. Bu laptopların hepsi şu anki piyasada fiyatlarını en çok hak eden cihazlar diyebilirim. Ve son olarak favorilerimden bahsedersem burada eğer bütçe sınırım 25.000 ise bu noktada Acer Nitro 5'i alırdım. Bu laptopun en önemli artısı buradaki 4050'nin tam performans yani 140 Watt olması. Yani bu sayede 4050'nin gücünden tam olarak yararlanabileceğiz. Ama bütçemi biraz daha artırabiliyorsam bu noktada Lenovo'nun Log modelinin i5 12. nesil versiyonu çok daha mantıklı. Ama bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. O yüzden alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Eğer bütçem 30.000'e daha yakınsa da bu noktada sürekli önerdiğim fakat bir aydır stoklara gelmeyen Victus 16 şu anda 29.000 TL'ye rahatlıkla alınabiliyor. Ve bu fiyat bandında Ryzen 5 7640HS ve 4050 120 Watt kombinasyonuyla performans olarak rakipsiz bir konumda. Bütçem yine bu aralıkta. Kompaktlık ve ekran kalitesi benim için birinci öncelik ama performanstan da feragat etmek istemiyorsam bu noktada kesinlikle Asus TUF A15'i alırdım. Büyük ekranlı 4050'li bir laptop istiyorsam da MSI Katana 17 en mantıklı laptop. Ve son olarak listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem bu cihazlar dışında başka bir 4050'ye bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem fiyat hem performans hem de genel deneyimi düşündüğümde en iyiler bunlardı. Fakat laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Bu cihazların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve şu anda bu laptoplar fiyat olarak gerçekten avantajlı konumda. Açıkçası bana sorarsanız bu aralar bir laptop almayı düşünüyorsanız bence hiç vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü dolar tekrardan yükselişe geçti. O yüzden fiyatlar sürekli yükseliyor. Bence hiç vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Ve sizce bu serinin devamı RTX 4070'li laptoplar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.